Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, maalesef içimiz yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Ana vatanımızda durum gerçekten sıkıntılı bir durum. Yüz binlerce hektar alan yok oldu, gitti. Bu kadar yangının aynı zamanda çıkmasının ben bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Alçakların çıkardığı yangınlar olarak görüyorum. Bununla ilgili olarak Türk adaleti, Türkiye adaleti elbette gereğini yapacaktır. Bu alçakları bulacaktır, yakalayacak ve en doğru kararı, bunlar hakkındaki en doğru kararı verecektir. Çünkü görüntüleri izlediğimde değerli izleyicilerim, ben gerçekten içim parçalanıyor. İnsanlar öldü, evlerinden, yurtlarından, barklarından oldular, hayvanlar öldü. Bu ormanlarda yaşayan hayvanlar öldü. Daha aklınıza gelebilecek pek çok acı, üzüntü, bütün bunlar devam ederken beni üzen bir diğer önemli konu ise böylesine tüm milletimizin bu yangınlar karşısında birlik olması gereken dönemde birileri siyasi rant peşinde koşuyor. Birileri oy kapma peşinde koşuyor. Bunlar hoş olmayan davranışlar arkadaşlar. Ortada bir cenaze var. Bu cenazeyi önce bir kaldırın. Ondan sonra kavga edecekseniz edin. Eksiklikler yok mu? Var. Hatalar yok mu? Var. Her şey dört dörtlük mü? Hayır, değil. Eleştirmekten de korkmuyoruz ama şu anda kavga etme dönemi değil. Yapmayın arkadaşlar. Yani Türkiye'de siyasetin de bir duruşu, ahlakı olmalı. Ülkemiz yanıyor, ana vatanımız yanıyor, ciğerlerimiz parçalanıyor. Birileri kalkmış, özellikle sosyal medya hesaplarında görüyorum. Ben siyaset yapmıyorum, sadece gördüklerimi anlatıyorum. A partisi, B partisi, C, E partisi falan benim için umurumda bile değil. Ben ülkemde yanan bir tane fidan için, ağaç için konuşuyorum. O ormanda ölen bir hayvan için konuşuyorum. Evi barkı yanan, hayatını kaybeden insanlar için konuşuyorum. Siyaset gelir gider, Ali gelir, Veli gider, bilmem. Bu geçer. Hepsi palavra. Bana göre dünyanın her yerinde siyaset palavracılıktır. Evet, palavracılıktır. Bunları bir kenara. Ya ortada evi yanıyor adamın. Sen bu adamın evinin yangınından rant çıkartmaya çalışıp kavga ediyorsun ya. Ayıp be, ayıp. Adamın evi başına yıkılmış. Ocağı sönmüş. 50-60 yıl boyunca çalışıp biriktirdik. Parayla o evi yapmış. Şimdi ortada hiçbir şey yok. Çoluk çocuğu ölenler var. Böylesine acı bir tablo varken ve bu tablo devam ederken, yanmaya devam ederken sen kalkıyorsun siyasi bir şovun içerisine girip bu işten oy devşirmeye çalışıyorsun. Ya siyasetin de bir ahlakı olur ya. Ahlakı olur. Önce şunu söyleyeceksin. Diyeceksin ki evet, eksiklikler var ama şu an kavga zamanı değil. Şu an el birliğiyle yardım etme zamanı, yangınları söndürme zamanı demelisin. Sosyal medyada görüyorum. Bazı ünlüler bu konuyu suistimal ediyorlar. Ya bu ülke bizim ülkemiz. Başka vatanımız yok. İyi de olsa, kötü de olsa bu vatan bizim. Bu vatan o siyasetçilerin falan değil, babalarının malı değil bu ülke. Yani bu Türkiye'yi yönetenler, muhalefettekiler, milletvekillerinin babasının malı değil bu ülke. Milletin ülkesi bu. Gelirler, giderler siyasetçiler. Asıl olan millettir. Vatandır. Gerisi teferruattır. Görüyorum. Adamın evi yanıyor. Adamın evi yanarken onun önünde siyaset yapıyor adam. Geçmiş kameranın önüne. Cep telefonuna çekiyor. Arkada adamın evi yanıyor. Ağlıyor insanlar. Bu hale siyaset yapıyor. Utanmıyor musun? Adamın evi yanıyor. Gir oraya yardım edeceğine siyasi şov peşinde koşuyorsun. Ben yangın bölgesine gittim demek için, kendini göstermek için, belki de genel başkanına çok özür dilerim yalakalık olsun diye gidiyorsun oraya. Nasıl siyaset bu ya? Hangi siyasetten bahsediyorsunuz siz? Siyaset bu mudur? Şov mudur siyaset? İnsanların evi yanıyor, barkı yanıyor, ocağı yanıyor, ocağı sönmüş. Memleket toprağı yanıyor.
Senin umurunda değil ki 3 tane oy almanın peşindesin Instagram'da, Twitter'da, orada burada bilmem kim oraya gitmiş de falan filan dedirttirebilmek için bunları yapıyorsun. Yardım falan senin umurunda değil. Zaten senden siyasetçi falan da olmaz. Hokkabaz. Hangi gün muhalefet yaptınız ki? Hangi gün muhalefet yaptınız? Muhalefet yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Muhalefet yapmak demek körü körüne her şeyi karalamak, eleştirmek değil, çözüm yolu da sunmaktır. Yanlış bir şey varsa yanlışa, yanlış doğruya da doğru diyebilme cesaretini gösterebilmektir muhalefet. Arkada ev yanıyor ya, ev yanıyor. Şimdi kim olduğunu söylemek istemiyorum, göstermiyorum görüntüsünü. Utanmadan, sıkılmadan arkada feryat ediyorlar. Tutmuş telefonu, böyle telefonu tutmuş. Anlatıyor, şu eksik, bu gelmedi, o olmadı, bu olmadı. Şöyle olacak, böyle olacak, bilmem ne oldu falan. Adam anlatıyor, arkada feryat ediyor. Adamın evi yanıyor. Evi yanıyor. Evi, senin evin yansa ne yaparsın? Senin barkın yansa ne yaparsın? Çoluk çocuğun perişan olsa, yansa, Allah korusun. Ne yaparsın? Bir tanesi telefonu eline alsa böyle çekse. Siyasetin de bir duruşu var ya, ahlakı var ya. Ayıp be, ayıp, ayıp. Ne bu rezillik ya? Ne bu ahlaksızlık ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? 3 tane oy alacağım diye bir tek davul zurna getirip halay çekmediğiniz kaldı. Halk yardım ediyor. Yardım kuruluşları yardım ediyor. Herkes yardım ediyor. Ama siyasetçiler ne hikmetse bundan oy devşirmenin peşine düşmüş. Hastalık ya Türkiye'de. Siyasetçiler hasta. Vallahi öyle bak. Hasta bunlar. Onların bir tek derdi şov. Özellikle bu sosyal medya çıktığından beri bazı siyasetçiler yapmadığını bırakmıyor. Bir tane milletvekilini polis çeviriyor. Geçen Twitter'da gördüm. Polis de diyor ki ben milletvekiliyim diyor. Polis de diyor kimliğinizi görebilir miyim? Sen beni tanımıyor musun diyor. Sen beni tanımıyor musun diyor. Ortalığı yıkıyor. Basıyor gidiyor göstermiyor hiçbir şey. Ya çıkar kimliğini göstersene. Sen milletvekiliysen ben de milletin ta kendisiyim. Sen benim vekilimsin ben milletim. Aslım ben. Asım ben as. Sen vekilsin. Benim vekilimsin. Kimliğini göstermemek ne demek ya? Ne demek yani? Siyaset bu hale gelmiş Türkiye'de. Polise diyor sen beni bilmiyor musun diyor. Tanımıyor musun diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Milletvekili bunu yapar mı? Milletin vekilisin sen. Çıkar kimliğini göster. Ehliyetini göster. Ne olacak? Şov peşinde koşuyorsun. Utanmıyor musun? Senin suçun yok. Seni seçip oraya gönderenlerin suçu var. Bu milletin suçu kardeşim. O milletin vekilinin değil. Milletin kendisinin suçu. Türkiye'de seçim sistemi şu. Siyasi partiler önüne diyor ki al diyor adaylar bunlar. Bunları seçeceksin diyor. Başka bir alternatifin yok ki. Bağımsız aday falan büyük şehirlerde falan kazanma şansı yok ki. Partiye oy veriyor millet. Sonra da işte böyle hokkabazlar çıkıyor ortaya. Kusura bakmayın böyle.